Cholon bölgesinde, bakın arka taraflara doğru. Thank you very much. Xin chào. Xin chào. Dere var. Dere buranın sınırı çiziyor. Yani daha modernleşiyor bu taraflar. Bu tarafa baktığımızda ise pazar nerede bitiyor? Sokak nerede başlıyor? Tamamen birbirine karışmış. Fransız arşivleri Cholon'daki Grand Monde sadece bir kumarhane olarak görmüyor arşivler. Burası uyuşturucu ticaretinin borsasıydı. Bir uyuşturucu merkezi olan Cholon nasıl temizlendi? Burada öncelikle komünist yönetim devreye giriyor. Şimdi burada bir yemek yiyelim. Yemek yemeye geldim. Aynı zamanda Çin mahallesi olarak geçer. Önemli bir nokta. Şimdi burada nerede yemek yiyebiliriz bir bakalım dostlar. Evet, şuradaki hanımefendiler bir yemek yiyelim diye bakıyorum ama. Can I? Thank you. Burada bir yemek yiyebiliriz. Thank you very much. Arkadaşlar biz biraz zor anlaşıyoruz. Bakın böyle bir içecek verdiler. Ne olduğunu soruyorum ama İngilizce de yok, Vietnamca da çok az. Ve bu şekilde buzla bunu içmem söylendi. Vietnam'ın en eski, Saigon'un en eski noktalarından bir tanesi. Burada özellikle yemek yemeyi tercih ettim. Çünkü gerçekten de çok otantik bir havası var. Yemeğimiz geldi. Karides. Bu böyle yılan balığının başıymış. Enteresan. Bunun ne eti olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ve onun dışında böyle altında da hem pirinç hem de bakın diğer noodle'dan var. Şöyle direkt en bildiğimiz erişteden bir başlayalım. Çok güzel. Gerçekten de çok güzel. Böyle şeye benziyor arkadaşlar. Tavuk suyu. Tavuk suyuna çorba gibi düşünün. Neredeyse boğazıma kadar yandım diyebilirim size. Yani şu gördüğünüz şey her neyse. Gerçekten fena acı. Bakın şöyle mantı gibi bir şey var arkadaşlar. Neredeyse bizim mantının aynısı. Böyle üst mahalleler var arkadaşlar Çin mahallesinde. Can I? Okay. Burası Saigon'un geçmişte yani 300-400 yıllık bir mahallesi. Bölgenin, Asya'nın en büyük Çin mahallelerinden bir tanesi arkadaşlar. Yani burada Çin ve Vietnam kültürü aynı anda görülebiliyor. Cholon sadece bir Çin mahallesi değil. Sosyolojik, ekonomik ve mekansal açıdan Güneydoğu Asya'nın en nevi şahsına münhasır kentsel laboratuvarlarından biri. Şu avizenin güzelliğine bakar mısınız?
Çolo'nun temelleri 17. yüzyılın sonlarında yaklaşık 1679 Ming Hanedanı'nın çöküşü sonrası Manchu idaresini reddeden sadık Çinli tebaanın Vietnam'ın güneyine sığınmasıyla atılmıştır. Yani o dönemde tıpkı bizler gibi belli bir yönetim geliyor. Bu yönetimin problemleri ve sorunları insanları başka bölgelere yaşamaya itiyor. Hem içerisindeyiz arkadaşlar. İşte Çin mahallesindeki o dar hemler. Bu şekilde sokaklarda ibadethaneler var. Bunlar ibadethaneler. İşte Çinlilerin Güney Vietnam'a gelmesi bu diktatöryal yapı yani baskı nedeniyle oluyor arkadaşlar. Bu grup yerel Vietnamlılarla evlenerek melez bir elit tabaka oluşturmuş ve bölgenin yönetiminde köprü görevi görmüş. Cholo'nun sosyolojik omurgasını Huy Guan toplanma evleri oluşturur. Bu yapılar sadece tapınak değil, birer sosyal güvenlik kurumu, mahkeme ve ticaret merkezidir. Buradaki toplum lehçelere göre, konuşulan dilin lehçelerine göre 5 bölgeye ayrılıyor. Kanton, Tiochiev, Fuyan, Hainan ve Hakka. Yani konuşulan lehçelere göre bölümlere ayrılıyor. Homojen bir toplumsal yapısı yok. Her grup kendi lonca binasını, Hoi Kuan deniyor buna, kendi lonca binasını inşa ediyor. Dışarıdan gelen hemşerilerine iş, konaklama, hukuki koruma sağlıyor. Bu devlet içinde devlet gibi işleyen bir self-governance modeli oluşturuyor zaman içerisinde. Fransa döneminde, sömürgecilik döneminde 1860-1930 yılları arasında Cholon ve Saigon iki ayrı şehir olarak yönetilmiş. Bu durum literatürde tipik bir kentsel segregasyon örneği. İdari ayrım olarak Saigon yani Distrik 1 bölgesi Fransız idari merkezi olmuş, geniş bulvarlar ve Avrupa mimarisiyle Batı'yı temsil etmiş, Cholon kanalları etrafına kümelenmiş, dar sokaklı, yoğun nüfuslu ve tamamen ticarete odaklı bir Doğu gettosu oluşmuş. İşte burası Cholon. Fransızlar Cholon'u ekonomik bir motor olarak görmüş, fakat kontrol edilmesi güç. Fazla yabancı buldukları için idari olarak mesafeli tutmuşlar. 1931 yılına kadar Saigon ve Cholon iki ayrı şehir olarak kalmış. 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başlarında Cholon, Fransız Çin Hindi'nin pirinç ihracatının %90'ını kontrol eder. Ekonomik güç ise Hoi Kuan liderlerinin elinde. Finansal işlemler genellikle resmi bankalarla yapılmıyor. Bu lonca ağları üzerinden güvene dayalı yürütülmüş. Eski loncalar, Hoi Kuan. Görüyor musunuz? Yani eskiden bu dini noktalar buradaki ticareti hızlandıran yerlerden bir tanesiymiş. Çünkü bir güven oluşturuyor. Ticari noktalardan lonca sistemi aynı zamanda dini bir yapı. Akademik makalelere, tarih makalelerine baktığımda Cholon'un sadece bir Çin mahallesi değil, sömürge döneminin en büyük suç ve hijyen laboratuvarı olduğunu da görüyorum. Fransız sömürge yönetimi Cholon'u teknik olarak salgın bölgesi olarak kodlamıştı. Bunu söylemiştik. Mekansal segregasyon öyle şiddetli bir boyuttaydı ki jandarma kuleleri vardı ve geçiş yapanlar, izinsiz geçiş yapanlar vurulurdu. Dünyanın en büyük kumar fabrikalarından biriydi bu bölge. Fransızlar Cholon'un asayişini ve kumarhanelerini yönetmesi için Bin Huyen adlı yerel suç örgütüyle mafya kurdu. Bu kuruluşunu da destekledi ve bunlarla anlaştı. Genellikle sömürge yöneticileri mafyayla, suç örgütleriyle ya da derin devletle her zaman anlaşmalıdır. Burada da durum buydu.
şekillerinden biri dostlar. Ulaşım şekillerinden biri. Ya aslında ben de istiyorum ama yaşlı amcalar falan çok sürüyor. Ya o da benim vicdanımı rahatsız ediyor. Yani yaşlı bir amca önde bisiklete asılırken benim öyle rahat rahat dolaşmam vicdanımı çok rahatsız ediyor. Ya şunu da diyebilirsiniz, o insanlar nasıl para kazanacak? Onu ben de düşündüm. Ya bu bir çelişki yani. Ama işte ben ona pek katlanamıyorum. Yani yaşlı bir amca sürerken arkada olmak. Belki genç birini bulursam ben de binebilirim onlardan bir tanesine. Hello, Sincan. Yine bir HEM'in içerisindeyiz arkadaşlar. Kendi evlerinde tatlı bir biçimde tek başlarına karaoke yapıyorlar, şarkı söylüyorlar. Şarkı söylemenin sağlıklı olması, bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey arkadaşlar. Kendi evinde tek başına şarkı söylüyor. Çok tatlılar ya. Genellikle duvarlarda böyle çiçek, vazo, bu şekilde resimler görüyorsunuz, grafitiler görüyorsunuz. Bakın burada da bir tane var. Hep böyle karşınıza çıkabiliyor çeşitli şekiller. Balığı görüyor musunuz? Ne yazdığını bilmiyorum. Ama hemlerde hep böyle süslemeler var. Vietnam kaynakları Cholon'un altının bir köstebek yuvası gibi kazıldığını anlatır. Özellikle Fransızlara karşı direniş yıllarında devrimci hücreler Cholon'un bu karmaşık içe kapalı sokak yapısını ve lonca binalarının gizli bölmelerini kullanarak Saigon'un kalbinde saklanabildiler. Afyon fabrikası önemli bir detaydır. Fransız sömürge dönemi ve sonrasındaki Vietnam Cumhuriyeti kayıtlarına göre Cholon sadece yerel bir uyuşturucu durağı değil, Güneydoğu Asya'nın en büyük afyon işleme ve dağıtım terminaliydi. Devlet eliyle doğrudan doğruya uyuşturucu desteklenmiştir. Cholon ile Saigon arasındaki sınırda devasa bir afyon rafinerisi vardı. District 4, District 5 civarı. Fransızlar afyon tekeli Régie de l'Opium aracılığıyla ham afyonu işleyip Cholon'daki fumerie, afyon içilen mekanlar, bu ağlara satıyorlardı. Fransız sermayesinin %20, %30 kadar kısmı bu dönemdeki afyon bölgesinden toplanmıştır. Çok daha fazla Çin alfabesi görmeye başladık arkadaşlar. Bu mahallenin gerçekten de bir Çin etnisitesi olduğunu hemen fark edebiliyoruz. Şimdi ileriye doğru devam ediyoruz. Ben bir tanesi daha, birine daha giriyoruz. Thank you. Come on, please. Yüzlerce hemden bir tanesi daha, bir sürü var arkadaşlar. Şimdi sokağın üst katına çıkıyoruz. Bakın, apartmanın değil, sokağın üst katı. Yani sokaklar yukarıda böyle katlarla birleşiyor. İnanılmaz bir mimari, inanılmaz bir antropoloji. Bakın, görüyor musunuz? Burada da var, hemen şurada da var. Sokaklar bu şekilde devam ediyor. Çamaşırlar şu şekilde kurutuluyor. Buradan böyle bir üst kata daha çıkabiliyorsunuz. Yine buradan. Burası mesela 728 A, yine farklı bir sokak. Alt kat farklı bir sokak, üst kat farklı bir sokak. Fransızlar komünist Viet Minh ile savaşırken Cholon'un kontrolünü elinde tutmak için sürekli olarak mafyayı beslemişlerdir. Bin Huyen adlı nehir mafyası
bu güçlerin elinde bulunmuştur. Şuraya bakar mısınız? Kolon'un 3 Cholon bölgesinin 3 mimarisi de arka arkaya. En arkada büyük bir bina, modernleşmiş. Tam ortada tarihi bir ibadethane kulesi ve hemen önünde de 1960'lara uzanan mimari. Bir uyuşturucu merkezi olan Cholon nasıl temizlendi? Burada öncelikle komünist yönetim devreye giriyor. Amerikan Savaşı sırasında özellikle Tet taarruzunda bölgede uyuşturucu mafyasıyla belli işbirlikleri yapıldı. Silah saklama, onlardan destek alma noktasında. Fakat 1975'te yani devrim sonrasında radikal bir temizliğe girişildi. 30 Nisan 1975'te Saigon düştü. PAON yani komünistler şehre girdi, Viet Cong'la birleşti. Viet Cong zaten güney bölgesindeki komünist örgütlenmeydi. Ve büyük bir temizlik başlandı. Buna X2 operasyonu deniyor. Yani kirli şebekelerin, mafyanın, milliyetçi örgütlenmenin ve burjuvazinin tasfiyesi. Özellikle 1978'de büyüyen bu operasyon Cholon'un ekonomik ilişkilerine, lonca sistemini ve serbest piyasayı da hedef aldı. Çinli tüccarların mallarına el konuldu, dükkanlar komple devletleştirildi. Dükkanların altındaki bazı mafya şebekelenmeleri yıkıldı. 1970'lerin sonunda 77, 78, 79'da boat people denilen tekne insanları yani mafya tekneyle denize açıldı ve kaçtı. Çinli nüfusun bir kısmı da kaçtı. Komünist Parti Cholon'daki afyon sığınaklarını ve genel evleri kapitalist yozlaşma olarak gördü. Mafya üyelerini, uyuşturucu satıcılarının bir kısmını öldürdü, diğer bir kısmını ise yeniden eğitim kamplarına, re-education camps'ta komünist eğitim almak üzere kamplara gönderdi. Sokak seviyesindeki görünür mafya yapılanması ve büyük kumarhaneler tamamen yok edildi. Arkadaşlar bir sokağa daha girdik. Bir hem. Bunlara hem dendiğini söylemiştik size. Belki bunu ayrı bir video mu yaparım yoksa bu Cholon'un içerisinde mi? Mesela bu bir sokak ya. Buradan da başka bir sokağa çıkıyoruz. Bunlar apartman değil yani. Sokakların arasını merdivenlerle çıkabiliyorsunuz. Çünkü üst kata doğru devam ediyor. Bazen köpekler çıkabiliyor arkadaşlar. O yüzden. Bakın. Şöyle devam ediyor. 3 katlı bir hem. Burası. Evet. İnsanlar genellikle tek odalı yerlerde burada yaşıyorlar. Çin mahallesinin en önemli özelliklerinden biri bu. Vietnam'da da var tabii ama kültürel olarak biraz daha farklı. Thank you very much. Thank you, thank you, thank you. Müsaade istedik. Sağ olsunlar müsaade ettiler ve sokaklarını gezdik. Şimdi devam ediyoruz. Evet 54 etnisite. Yanlış hatırlamıyorsam 54'tü. 54 etnik köken, resmi etnik kökenin bir arada yaşadığı Vietnam. Yani Vietnam tek tipçi bir ulus devlet değil. 54 farklı halk yaşıyor. Bu halklardan bir tanesi de Çinli azınlık ve onun mahallesine geldik dostlar. Nerede pazar var, nerede yok? Nerede pazar var, nerede yok? Tam anlayamıyorsunuz. Çünkü bir sokağa dönüyorsunuz, bir anda kendinizi böyle bir pazarın içerisinde buluyorsunuz. Gerçekten de çok enteresan. Hello. Öyle bir sıkıştılar ki yani bakın buradan sol taraftan bir yandan akıyor, buradan bir taraftan akıyor, burası durmuş durumda ve garip bir biçimde bu kaos içerisinde düzen sağlanıyor. Yani 5 aydır buradayım, 5. aya girdik artık
Ve ben yemin ediyorum hiçbir şey anlamadım bu işten. Böyle çat diye eğer aray olsa minibüsler de, minibüs diyorum ya, minibüs nereden çıktı Allah'ım yarabbim. Motosikletler de geçebiliyor. Minibüs dedim, bakın bu bir yol, bu bir apartman çıkışı falan değil. Yani üst katı var çünkü, üst katı görüyor musunuz? Üst katta da devam ediyor bu şekilde. 3 kat, bazen 4 kat. Böyle devam ediyor. Oh, birazcık sessizleşti Allah'ım. Birazcık sessizleşti. Kaybolalım mı? Labirent gibi ya, şu güzelliğe bakın. Bakın görüyor musunuz? Sokaklar tamamen pazar. Yani ne zaman pazara geliyorsunuz, ne zaman pazarın dışına çıkıyorsunuz tam belli değil. Gerçekten de apartmanlar, binalar bambaşka bir mimaride. Çolon bölgesinde, bakın arka taraflara doğru. Yani bir mahalleden giriyorsunuz, diğer mahalleden çıkıyorsunuz. Birdenbire kendinizi pazarda buluyorsunuz. Rengarenk dükkanların içerisinde buluyorsunuz. Hala Hoa yazısı dikkatimi çekiyor. Biliyorsunuz bu Hoa zamanında buradaki lonca sistemi, bir parça anlattım size. Bu lonca sistemi buranın eski yönetimi. Yani Hoa loncaları diye geçiyor. Hala ismi bazen ibadethanelerde. Çünkü ibadethaneler bir çeşit banka aynı zamanda. Bakın şöyle bir gezelim, tekrar devam edelim yürümeye. Gerçekten de ilginç noktalar. Saigon'un enteresan etnik bölgelerinden bir tanesi daha. O ünlü Cholon bölgesi. Sinça. O ünlü Cholon bölgesi. Geniş bir bölge arkadaşlar. Zaten homojen bir yapı değil. Yani Çinliler, Çinli mahallesi diye geçiyor ama kendi içinde de 5 ayrı etnisiteye ayrılıyor. 5 ayrı lehçe konuşuluyor. Çince'nin farklı lehçeleri. Bunlar birbirleriyle bazı kelimeler ortak olsa bile aslında ayrı diller gibi. Çok enteresan. Bu çeşitlilik o kadar güzel ki ve Vietnam hükümeti bu çeşitliliği koruyor arkadaşlar. Yani herhangi bir etnik baskı, herhangi bir kültürel baskı yok. Evet, biraz dikkatli yürümek gerekiyor. Biraz dikkatli yürümek gerekiyor çünkü motorlar, yani vızıl vızıl arkadaşlar. Evet, böyle devam ediyoruz yola.